Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kahvaltılık sos hazırladım. Domatesten harika bir sos. Nasıl hazırlanır püf noktalarıyla, tüm aşamalarıyla sizlere tarifini vermeye çalışacağım. Burada benim 3 kilo domatesim var. 3 kilo domatesten hazırlayacağız arkadaşlar. İlk aşamada domateslerin saplarını kesiyoruz ve 4 parçaya büyük büyük şöyle iri iri doğruyoruz. Evet, bugün kahvaltılık sos hazırlıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli, çok harika bir tarif veriyorum sizlere. Hiçbir yerde tarifini bulamayacağınız çok değişik, çok lezzetli bir tarif. Evet, gördüğünüz gibi 3 kilo domatesi iri iri doğradık. Sıra geldi biberlere. Burada benim kırmızı biberlerim var. Bunlar bahçemde olan biberlerden topladım. Eğer kırmızı biberiniz yok ise salça biberi de birkaç adet doğrayabilirsiniz. 3 ya da 4 adet kapya biberi doğrayabilirsiniz. Renk vermesi için bu şekilde doğradım. İri iri çekirdekleriyle birlikte doğradım hatta. Şimdi sıra geldi patlıcanlara. 2 adet de patlıcan doğrayacağız. İnanın çok lezzetli oluyor. Şöyle kabuklarını alıyoruz patlıcanların. Evet. Patlıcanları da soyduk. 4 parçaya bölüp onları da şöyle ufak parçalara bölüyoruz. Evet, patlıcanlarımızı da doğradık. Şimdi üzerlerine birazcık tuz serpiyorum. Acıları gitmesi için. Onları şöyle kenarda biraz beklesin. Ben diğer malzemeleri hazırlayacağım. 2 büyük baş sarımsağım var benim burada. Dişlerini ayıkladım. Kabuklarını soydum. Onları da iri iri doğruyorum. Onları da şöyle kenara çekelim. Burada 4 adet soğanım var. Ufak benim soğanlarım. Eğer büyük soğan doğrayacaksanız 2 büyük de yeterli olacaktır. Onları da aynı şekilde iri parçalar halinde doğruyorum. Evet, soğanlarımızı da doğradık. Şimdi patlıcanları bol suda yıkamaya götürdüm ve bol suda patlıcanları yıkadım tuzunu gitsin diye. Şimdi sıra geldi kabımın içine karıştırmaya tüm malzemeleri. İlk aşamada soğan, sarımsak, patlıcanlar, tüm malzemeleri koyacağız arkadaşlar. Üzerine biberleri koyuyorum. En sonda domatesleri dökeceğiz üzerine. Evet, tüm malzemeleri de koyduk. 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Tuz ölçüsünü piştikten sonra gene kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Yarım kup çay bardağı sıvı yağ, yarım kup çay bardağı sirke döküyorum. Birazcık da karabiber, tane karabiber ilave ediyorum. 3-4 adet. Şimdi ocağa pişmek üzere götürüyoruz. Su koymuyoruz hiçbir zaman. Çünkü kendi suyu çıkacaktır domateslerin. Evet, karıştırarak ocakta domatesleri pişiriyoruz. Bir yarım saat kaynatacağız arkadaşlar. Domatesler iyice yumuşamasını sağlamak için. Soğanlar, biberler tamamen pişmesi için. Tüm malzemeler pişmesi için yarım saat kaynatıyoruz. Evet, yarım saat kaynattık. Bakın gördüğünüz gibi tamamen birbirine karıştı. İyice eridi. Şimdi blender ile iyice çırpıyoruz. Parçalıyoruz. İri parçalar kalmamasına özen gösteriyoruz arkadaşlar. Tamamen parçalıyoruz. Parçaladığımız sosu şöyle bir kevgirin içine döküyorum. Bunun içinden geçireceğim. Bunun da sebebi
içinde olan çekirdekleri ve kabuklarının ayrılması. Hem domateslerin kabukları hem biberlerin kabukları ayrılacak. Şöyle karıştırarak kabukları ayırıyoruz. Evet. Kabuklarını ayırdık. Gördüğünüz gibi çekirdekler tamamen ayrıldı. Hiçbir çekirdek kaçmadı. Burada kabuk ve çekirdekler var. Eğer ayırmazsak bunları da yemiş olacağız arkadaşlar. Onun için ben sevmiyorum. Tamamen ayırdım. Şimdi kevgirden geçirdiğimiz sosu tekrar tencerenin içine döküyoruz. Ve ocağa tekrar tenceremizi kaynamaya koyuyoruz. Evet. Ocakta sürekli karıştırarak dibi yanmaması için yine bir yarım saat kaynatacağız arkadaşlar. Çünkü şu anda sosumuz biraz sulu. Tamamen koyu bir kıvam olana kadar sosumuzu kaynatıyoruz. Bu aşamada tadına tuzuna bakabilirsiniz. Sirkesi az gelirse sizin damak tadınıza göre birazcık sirke, tuzu azsa birazcık tuz ilave edebilirsiniz. Kimi tuzlu sever, kimi tuzsuz sever. Herkesin damak tadı ayrıdır. Ama 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Eğer az gelirse birazcık daha ilave edebilirsiniz. Evet, karıştırarak kaynatıyoruz arkadaşlar ocakta. Yarım saatin sonunda istediğimiz kıvama geldi. Soğuduğu zaman birazcık daha koyulacaktır. Sosumuz hazır oldu, kahvaltılık. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduruyoruz. Ekmeğinizin üzerine sürüp kahvaltılarda tüketebileceğiniz bol vitaminli harika bir sos hazırladık arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Tadına doyamayacaksınız. İnanın yedikçe yiyeceksiniz. O kadar lezzetli bir sos oldu. Evet, sıcak sıcak kavanozlara dediğim gibi dolduruyorum. Toplamda yarım kiloluk 3 adet kavanozum çıktı. Çünkü biraz koyulttuk biz sosumuzu. Eğer çok sulu dökersek çok daha fazla çıkacaktır ama gerek yok. Şöyle sıcak sıcak kavanoza doldurup ters kapatıyoruz kavanozları ki kapakları tutsun. Muhteşem bir sos hazırladık. Bu da fazlası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamını sizlere gösteriyorum. Umarım sizler için hazırlamış olduğum kahvaltılık sos tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlarsınız. Bol vitaminli, bol lezzetli çocuklarınıza yapıp yedirirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Zili açın, bildirimleri açın. En yeni tarif